düşündünüz mü? Türkiye'de bazı kelimeleri kullanmanın bedeli ne olabilir? İşte İsmail Beşikçi Vakfı'nın yayımladığı yepyeni bir rapor, özellikle Kürt çalışmaları alanında bu sorunun ne kadar can yakıcı olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi gelin bu raporun bize neler anlattığına, o çarpıcı bulgulara birlikte daha yakından bakalım. Ve aslında biliyor musunuz, bütün meselenin özü tam da bu soruda gizli. Yani bir konu siyasi olarak hassas damgası yediğinde o alanda kafa yoran, araştırma yapan bir akademisyenin düşüncesi, kalemi ne kadar özgür olabilir ki? Raporun merkezindeki o gerilimi, o sıkışmışlığı en iyi bu soru anlatıyor aslında. %70,69. Neredeyse %71. İnanılmaz bir rakam değil mi? Peki bu ne demek? Bu şu demek, rapora göre ankete katılan akademisyenlerin %70'inden fazlası yazdıklarını yayımlamadan önce kendi kendilerine bir dur diyor, bir süzgeçten geçiriyor. Yani otosansür uyguluyor. Kısacası akıllarından geçeni değil, başlarına bir iş açmayacağını umdukları şeyleri kaleme alıyorlar. Peki ama nasıl oldu da böyle bir korku iklimi oluştu? İşte bu otosansürün kökenlerini, nedenlerini anlamak için biraz geriye gitmemiz lazım. Her şeyin belki de başladığı o noktaya, tek bir kelimenin bir insana ne kadar ağır bir bedel ödetebildiğini gösteren çok çarpıcı bir hikayeye, Doktor İsmail Beşikçi'nin hikayesine. Şu zaman çizelgesine bir bakalım birlikte. Bakın 1970'te üniversiteden atılıyor ve sonraki yaklaşık 30 yıllık dönemde sırf ve sırf akademik çalışmaları yüzünden ömrünün tam 17 yılını, 17 yıl 2 ayını cezaevinde geçiriyor. Dile kolay. Onun yaşadıkları bu alanda verilen mücadelenin adeta kişisel bir özeti gibi. İyi de Beşikçil'in suçu neydi peki? Rapora göre suçu derslerinde ve yazılarında Kürt ve Kürtçe gibi kelimeleri kullanmasıydı. Evet, yanlış duymadınız. Bugün koskoca bir akademik disipline adını veren bu kelimeler o yıllarda bölücülük propagandası yapmakla bir tutuluyordu. Neyse ki bu karanlık tablo sonsuza dek sürmedi. Bir noktada bir umut ışığı belirdi. 90'lar ve özellikle 2000'lerde Türkiye'deki akademik dünyaya adeta bir bahar havası geldi diyebiliriz. Özellikle de Kürt çalışmaları alanı için yepyeni bir ilerleme dönemi başlıyordu. Bu ilerlemenin somut adımlarını, kilometre taşlarını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın 1993'te ilk defa bir tezin başlığında Kürt kelimesi geçebiliyor. Sonra 2009'a geliyoruz, üniversitelerde ilk Kürt dili ve edebiyatı bölümleri açılıyor. Düşünsenize bu 10 yıllardır dokunulmaz olan bir tabunun resmen yıkılması demekti. Ve bu dönemde özellikle Mardin Artuklu Üniversitesi gibi yeni kurulan bazı kampüsler bu akademik canlanmanın, bu yeni ilerlemenin adeta kalbi oldu. Bu kurumlar, Kürt dilinin, kültürünün özgürce araştırıldığı, incelendiği alanlar yarattı. Bir önceki neslin hayal bile edemeyeceği türden özgür alanlar. Ama maalesef bu kazanımlar, bu açılan alanlar kalıcı olamadı. 2015'ten sonra o umut dolu bahar havası yerine tekrar dondurucu bir kışa bıraktı. Akademide çok sert bir geri dönüş yaşandı. İklim bir anda değişti. Her şey 2015 yılında siyasi diyalog sürecinin bitmesiyle başladı diyebiliriz. Ardından gelen olağanüstü hal dönemiyle birlikte de raporun kendi tabiriyle akademik özgürlüğün üzerine adeta bir karabasan çöktü. Bu baskının somut sonuçlarını işte bu grafikte çok net görüyoruz. Üniversiteden ayrılmak zorunda kalan ya da atılan akademisyenlere baktığımızda neredeyse 1/3'inin yani %30'a yakınının sadece barış için akademisyenler bildirisini imzaladığı için KHK'larla yani kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede işlerinden olduğunu görüyoruz. Tabii bu yaşananlar, bu ihraçlar üniversitelerde kalanlar için çok net bir mesajdı aslında. Ve sonuç, korku, kampüslerin duvarlarından sızıp dersliklere, kütüphanelere kadar girdi. Akademisyenler hem sınıfta anlattıklarına hem de makalelerinde yazdıklarına otosansür uygulamaya başladı. Rakamlar ortada. Raporda durumu belki de en iyi özetleyen bir anekdot var. Bir danışman hoca öğrencisine aynen şöyle diyor: "Bak, yazdığında aslında bir sorun yok ama şu antikolonyal terimini kullanmasan iyi olur çünkü ne olur ne olmaz danışmanın değişir bir şey olur, sana bütün tezi baştan yazdırırlar." Yani mesele artık gerçeği aramak, doğru kavramı bulmak değil, sorunlu olarak görülebilecek kelimelerden, kavramlardan kaçınmak haline gelmiş durumda. Peki, bu kadar karamsar bir tablodan sonra akla şu soru geliyor: bir çıkış yolu var mı?
Neyse ki rapor sadece sorunları listelemekle kalmıyor, aynı zamanda çözüm için masaya çok somut öneriler de koyuyor. Raporun önerileri, o kurutulmuş akademik özgürlük ağacını sanki yeniden yeşertmeyi hedefliyor. Ne diyor mesela? Ana dilde eğitim hakkının yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması gerektiğini söylüyor. Üniversitelerin siyasi baskılardan arındırılıp yeniden özerk hale getirilmesinin altını çiziyor. Kısacası rapor, çözümün pansuman tedbirlerle değil, köklü, yapısal adımlar atmaktan geçtiğini çok net bir şekilde vurguluyor. Bitirirken gelin hep birlikte şu soruyu düşünelim. Bir toplumda belirli bir bilginin, bir kelimenin, bir kavramın tehlikeli olarak görülmesi, bu o toplum için aslında ne anlama geliyor? Bu sorunun cevabı belki de raporun anlattığı her şeyden çok daha fazlasını ifade ediyor.